Evet, gezi hikayelerinden herkese selamlar. Bugün Kosova'nın başkenti Priştine'dayız. Gezi hikayelerimize Priştine'de devam ediyoruz. Priştine'yi hep birlikte keşfetmeye başlıyoruz. Evet, karşımızda bu şekilde farklı bir mimariye sahip kubbeli, dışı demir kafeslerle çevrili bir bina. Bu binanın içine doğru ilerleyelim, girebilir miyim bilmiyorum. Yani dıştan baktığımız zaman mezbete halde bakımsız bir binaya benziyor ama tabii girişi öbür taraf. Oradan bir bakalım, içeri girebilir miyiz? Evet, bu şekilde bir demir kafes. Yani bina biraz eski, bakım istiyor, tadilat istiyor ama burası arkadaşlar Kosova'nın halk kütüphanesiymiş. Yani burası yapım amacı nedir tam bilemiyorum ama şu anda halk kütüphanesi olarak kullanılan bir bina. Evet. Burası bu şekilde. Bir de arkadaşlar burada bu bayrakları yan yana görmek, sık sık görmek mümkün. En sağda Kosova, Arnavutluk, Amerika, Birleşmiş Milletler gibi bu dörtlü beşli bayrağı yan yana görmek, sık görmek gayet normal. Bunun sebebi sağdaki Kosova bayrağı, kendi bayrakları. Hemen onun yanında Arnavut. Bunun da sebebi buranın halkının büyük bir kesimi, ezici bir çoğunluğu Arnavut kökenli. Hemen onun yanında Amerikan bayrağı, Kosova'nın bağımsızlık mücadelesinde yardımını esirgemeyen Bill Clinton ve Amerika'ya karşı duyulan saygı. Hemen yan tarafı Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler. Bunlar da buranın bağımsızlığına teminatı, güvenliğini sağlayan ülkeler olduğu için onların bayraklarını da bu şekilde dalgalandırıyorlar. Evet arkadaşlar, tam karşımızda bir tane kilise inşaatı. İnşaata başlamışlar ancak bu şekilde yarım kalmış. Tamamlayamamışlar. Burası tabi bu tür kiliselerin yapımı baya zor. Kosova'nın %90'ı Müslüman. %90'ı Müslüman olan ezici bir üstünlüktür bu %90. %90'ı Müslüman olan bir ülkede kilise yapmak çok da kolay değil. Halkın tepkisinden dolayı böyle bir kiliseye başlamış ancak halkın tepkisinden dolayı inşaat yarım kalmış. Şu anda da bu şekilde inşaat halinde bekliyor. Kapılarına demir kapı ve kilidi asmışlar. İçeri girişte yok. Gerçi içine girsek de görülecek bir şey yok. 4 duvar. Yani arkadaşlar şöyle düşünün. Priştine'nin tam merkezi. Yani Ankara'nın Kızılay'ı, İstanbul'un Taksim Meydanı gibi düşünün. Priştine'nin tam merkezinde devasa bir park, yemyeşil bir park ve parkın içerisine de bu şekilde bir kilise inşası yapmaya çalışıyorlar. Yani burada her ne kadar %90'ı ezici bir çoğunluğu Müslüman olsa da sistematik bir şekilde bir yozlaştırma politikası, Müslüman halkı yozlaştırma politikası izliyorlar diye düşünüyorum. Evet, Priştine gezimizde karşımıza
Aziz Teresa Kilisesi çıktı. O da yeni yapılan bir kilise. İnşaatı halen devam ediyor. Çan kulelerinden sağdaki iskele daha halen üzerinde. Binanın sol tarafında iskele var. İnşaat devam ediyor ama içine girebilir miyiz, giremez miyiz bilmiyorum. Aziz Teresa Kilisesi. Bununla ilgili size küçük bir bilgi vermek istiyorum. Evet, kilisenin önünde bir heykel. İbrahim Rugova heykeli. Yani kilise ve İbrahim Rugova ne alaka? Hemen önünde. Biz de bu soruyu sorduk ve yaptığımız araştırma çok net bir bilgi değil. Yani internette ne kadar araştırma yaptıysak bizce bazı çelişkiler var. Burası arkadaşlar 2007 yılında proje hazırlanmaya başlıyor. Dikkat edin, tarihlere dikkat edin arkadaşlar. 2007 tarihinde projesi hazırlanıyor. Ancak kayıtlarda diyor ki bu katedralin temeli veya temelini İbrahim Rugova attı. Ama İbrahim Rugova'nın hayatına baktığımız zaman İbrahim Rugova 2006 yılında vefat ediyor. Hatta son 5-6 yılı neredeyse hastanelerde geçiyor. Ömrünün son 5-6 yılı hastanelerde geçiyor. Yani burada bir çelişki var. İbrahim Rugova bilmiyorum. Yani 2006 yılında öldü. 2007 yılında burada bu katedral, ilk başlangıçta katedral diye, hatta yine de katedral diye geçiyor. Temelini İbrahim Rugova'nın attığından bahsediliyor. Evet, katedralin içine bir girelim. Buraya mı oturacağız? Evet, bu şekilde büyük bir katedral. Yani yeni yapıldığı, yeni yapı olduğu belli. Arkadaşlar burası o çelişkiden bağımsız olarak söylüyorum. 2007 yılında proje çalışmalarına başlanıyor. 2010 yılında Aziz Teresa'nın doğumunun 100. yılında 2010 yılı tam tamamlanmadan açılışı yapılıyor. Ancak biraz önce gördüğünüz gibi daha halen dışarıda iskeleler var. İnşaat devam ediyor. Yani yarım bir şekilde tek çan kulesiyle bu katedralin açılışı 2010 diye geçiyor. Aziz Teresa'nın 100. doğum yılı münasebetiyle. Evet arkadaşlar, Aziz Teresa
Kilisesi'nin veya katedralinin diyelim, Aziz Teresa Katedrali'nin tamamlanmış olan Çan Kulesi'nin üzerine de çıkıp Priştine'yi bu şekilde havadan seyredebiliyoruz. Yani burası bir seyir terası olmuş. Biraz önce gezmiş olduğumuz tarih kütüphanesi burada. Hemen yarım kalan kilise arka tarafta. Hemen görülebiliyor orada. Yani şehir arkadaşlar bu şekilde. Çok büyük bir şehir değil. Sanki böyle bir butik şehir gibi. Küçük bir şehir. Buraya çıktığınız zaman neredeyse tüm şehri çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu Çan Kulesi'ne çıkış arkadaşlar ücrete tabi. Kişi başı 1,5 euro vererek asansörle, isterseniz merdivenle de çıkabiliyorsunuz, ancak asansörle daha kolay çıkılabiliyor. Bu kulenin en üst kısmına çıkarak Priştine'yi bu şekilde her tarafını görebiliyorsunuz. Arkadaşlar Priştine küçük bir şehir. Şu yeni yapılan yüksek binalar, artık bunlar yeni yapı. Zengin girişimci kişiler, müteahhitler buraya da el atmış. Her tarafta inşaat fışkırmaya başlamış. Şehir merkezi bu şekilde. Evet, şu karşımızdaki ana yol Üsküp yolu. Hemen bu taraf, döndüğümüz taraf havaalanı Pirzen yolu. Her iki yolun üzerinde hızlı bir şekilde yapılaşma şeklinde büyüyor. Yani şehir bu şekilde arkadaşlar. Çok büyük bir yer değil. Yaklaşık da 480 bin veya 500 bin diyelim yuvarlak olarak, yaklaşık 500 bin nüfusa sahip küçük bir şehir. Hemen Kosova milli takımının da maçlarını yaptığı Kosova stadı önümüzde. Kapalı stadı ve açık stadı yan yana. Yani bu şekilde her taraf cami. Çünkü biraz önce de bahsettim, %90'ı Müslüman olan bir ülke. Ancak bu kadar merkezi bir yerde bu kilisenin, bu katedralin yapım amacında biraz bahsetmiştim. Buradaki Müslümanlar üzerinde yürütülmeye çalışılan bir dezorformasyon diyelim, artık söyleyemedim de, dezorformasyon şeklinde, yani insanları yozlaştırma çalışmaları. Yani ülkenin başkentinin merkezi ve merkezin en gözde yerinde bu şekilde bir katedral inşaatı başlıyor. Ve yine kayıtlarda çelişki olsa da onu söyleyelim. Buranın ilk fikir babası diyelim artık. Temel atma bence biraz uygunsuz düşüyor ama ilk fikir babası İbrahim Ruku olduğu için onun da heykelini yapmışlar. Hemen şu önümüzdeki cadde arkadaşlar, sanki Ankara'nın Kızılay Bulvarı veya İstanbul'un İstiklal Caddesi gibi, Priştine'nin de Şeş Caddesi diye geçiyor. En hareketli caddesi. Trafiğe kapalı. Sağında solunda kafeteryalar, eğlence merkezleri. Yani Priştine'nin en hareketli caddesi bu cadde. Aşağıya indiğimiz zaman orayı da şöyle ileriye doğru bir gezip göreceğiz. Evet arkadaşlar, İbrahim Rugova diye bahsettik. İbrahim Rugova kimmiş? 1944
doğum, 2006 yılında da ölüm. Yani Yugoslavya'da doğmuş, Kosova'da ölmüş. Ve 2002 yılında Cumhurbaşkanı diyor. Ama 2002 Kosova diye bir ülke yok. Yani İbrahim Rugova ile ilgili çok değişik, çarpıcı bilgiler var. Hangisine inanacağız ben de bilemedim. Ama inandığımız bir şey, Kosova Demokrat Partisi başkanlığını yapmış bir Arnavut kökenli siyasetçi. Yugoslavya zamanından artı Sırbistan zamanından mücadelesine devam etmiş. Kosova'nın bağımsızlığı için mücadele etmiş bir Arnavut siyasetçi. En doğru tanım olur diye düşünüyorum. Yani 2002 ilk Cumhurbaşkanı, Kosova 2008'de bağımsızlığını ilan ediyor. Tek taraflı. Yani bilemedim böyle bir İbrahim Rugova ile ilgili. Hatta internette yaptığınız araştırma yapacak olursanız daha farklı tanımlamalar da var. Biz oralara girmiyoruz. Yani böyle bir çelişkiler var. İnternette bilgi kirliliği var. Onun için İbrahim Rugova ile ilgili fazla bir bilgi veremiyorum. Evet, gezimize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Priştina'nın ana caddesi, merkezi bu şekilde. Bir ana caddesi. Hemen sağ taraf bir park. Yani tam 4 yol kavşağındayız. 4 yol kavşağındaki trafik aynen bu şekilde. Aşırı bir trafik burada yok. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda Priştina'nın Şeş Caddesi, yani Türkiye'nin İstiklal Caddesi gibi düşünün. Hem buradan ilerleyelim, hem size Kosova ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Evet arkadaşlar, yazın yapmış olduğumuz Balkan turumuzda Makedonya'nın Ohrid şehrinde karşılaştığımız Türk sokak sanatçısı arkadaşımız da bu kez Kosova'nın başkenti Priştina'da karşılaşıyoruz. Evet arkadaşlar, Kosova 2008 yılında Sırbistan'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiş olan bir ülke. Bu ülkenin %90'ı Müslüman. Ve bu %90 Müslümanın da %93'ü Arnavut kökenli Müslümanlar. Yaklaşık ülkenin nüfusu 2 milyon civarında bir nüfusa sahip. Bu 2 milyon nüfusunda yaklaşık 500 bin nüfusu da Priştina'da yaşıyor. Yani Priştina Kosova'nın en büyük illerinden birisi, hem de başkenti. En büyük ili diyelim artık. En büyük ili Priştina, ikinci büyük şehri Pirzen. Böyle bir ülke, henüz çok küçük, daha 15-16 yaşında bir ülke diyelim. Çok yol kat etmesi lazım. Gezilebilecek, görülebilecek çok fazla bir yeri yok. Sadece işte Priştina'da bu Şeş Caddesi ve Şeş Caddesi üzerinde bulunan birkaç yer var. Katedrali, kilisesi, kütüphanesi diyelim. Başka hiçbir yeri yok. Arkadaşlar, burası dediğim gibi 2008 yılında tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ediyor. Şu anda dünyada yaklaşık
116 tane il Kosova'yı bağımsız ülke olarak tanıyor. Tanımayan ülkeler Sırbistan kendisinden ayrıldığı için tanımıyor. Ülke olarak, bağımsız ülke olarak tanımıyor. Ayrıca Yunanistan tanımıyor. Yunanistan'ın tanımama nedeni emsal teşkil eder diye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sorunu olduğu için o da tanımıyor. İspanya Bask bölgesinden dolayı onlar tanımıyor. Azerbaycan tanımayan ülkeler arasında Dağlık Karabağ sorunu var. Rusya aynı şekilde tanımayan ülkelerden Abazya ve Güney Ossetya sorunu. Yani bu tür kendi içerisinde bağımsızlığını ilan etmiş olan bazı ülkeler var. Bu ülkeler Kosova'yı bağımsız ülke olarak tanımıyor. Evet arkadaşlar, biraz önce gördüğümüz gibi yine burada da bir Türk arkadaşımız Türk müzikleri yaparak sokak müzisyenleri diyelim artık, kendilerine bir gelir kapısı yaratmışlar. Yani böyle bir ülke. Aynı zamanda Kosova'nın bayrağından bahsedecek olursak lacivert zemin üzerine bir şekil var. O şekil inceleyecek olursanız Kosova'nın haritası ve onun üzerinde de 8 tane özür dilerim 6 tane yıldız, 6 yıldız da bu ülkede yaşayan 6 tane etnik grubu ifade ediyor. Bunların içerisinde Türk, Arnavut, Sırp, Goralar, Roma ve Boşnaklar olmak üzere 6 tane etnik grubu temsil ediyor. Yani arkadaşlar, Kosova gelişmekte olan, yani yeni kurulduğu için henüz birçok konuda yeni, çünkü kendi başına karar verme zorunluluğu var. Onun için birçok konuda dışarıya bağımlı bir ülke. Burası daha önce de bahsettiğim gibi bağımsızlık aşamasında Amerika Birleşik Devletleri ve Bill Clinton çok büyük yardımlarda bulunuyor. Koruyucusu diyelim artık Kosova'nın bağımsızlık garantisi ilk başta Birleşmiş Milletler'de, daha sonra Avrupa Birliği'ne devrediliyor. Yani birçok ülkenin, Avrupa Birliği ülkenin askeri de burada görev yaparak Kosova'nın bağımsızlığına yardımcı oluyor. Yani arkadaşlar, Kosova bu şekilde. Kosova'nın kalbinin attığı yer bu cadde ve cadde kenarındaki işletmeler diyelim. Çok da uzatmaya da gerek yok. Kosova bu şekilde. Burada mı senin resmin vardı? Evet, tam karşımızda bu Şeş Caddesi'nin diğer ucunda da İskender Bey anıtı var. Bu da bir Arnavut kökenli savaşçılardan birisi. Bir dönem Osmanlı'ya katılıyor. Orada, yani bizim İskender Bey diye bildiğimiz savaşçılardan bir tanesi de bu. Bunun da bir anıtını buraya yapmışlar. Evet arkadaşlar, burası da hemen Şeş Caddesi'nin arka tarafı. Priştine'nin de sanki meydanlarından birisi gibi. Hemen arkasında Osmanlı'dan kalma tarihi bir cami. Burada birkaç tane yan yana cami var.
Yanlış olmasın 3 tane gördüm ama 3'ü de Osmanlı'dan kalmaymış. Evet. Burası da bu şekilde bir meydan. Evet, burada da bu şekilde bir heykel yapmışlar. Bunun neyi ifade ettiğini tabi bilemiyoruz. Ama farklı bir şey olmuş. Evet, Nivborn. Yani Kosova'ya, Priştine'ye gelen herkes bunun önünde resim çekiliyor. Biz de es geçmiyoruz. Bunun önünde resmimizi çekileceğiz. Evet, parklar da bu şekilde suyla, su şelalesiyle biraz daha canlandırmışlar, renklendirmişler. Ancak o şekilde. Kosova'da veya Priştine'de, yani biraz da genele yayabiliriz aslında. Kosova'nın her tarafında sokakta gezerken bu şekilde binaların duvarlarında Bill Clinton'ın resmi, Amerikan bayrağı ve ayrıca bu şekilde birçok yerde Bill Clinton'ın heykeline rastlamak mümkün. Bunun da sebebi 2009 yılında Kosova bağımsızlığına kavuşurken, bağımsızlık mücadelesi verirken Amerikan başkanı olan Bill Clinton Kosova'yı desteklemesi ve bundan dolayı da Kosova halkı tarafından büyük bir sempati duyulması neticesinde Kosova halkı duvarlarına bu şekilde hem Bill Clinton'ın hem Amerikan bayrağının asıyor. Ayrıca birçok noktaya da Bill Clinton'ın heykelini yapmışlar. Hemen karşımızda da zaten Bill Clinton'ın eşi Hillary Clinton'ın ismini bir vatandaş konfeksiyon mağazasına vermiş. Yani Hillary konfeksiyon mağazası der gibi. Yani Kosova'da arkadaşlar bu yönde Hillary Clinton, Bill Clinton veya Amerikan bayrağı görmek gayet normal bir şekilde. Amerika'ya, özellikle Bill Clinton'a karşı sevgisini, saygısını bu şekilde ifade ediyorlar. Yine de Priştine'de bu şekilde bir Bill Clinton'ın heykeli, Amerikan bayrağı hepsini asmışlar. Evet arkadaşlar, Kosova'ya geldik. Yaklaşık bir 3-4 gündür burayı gezdik, altın üstüne getirdik. Son izlenimlerimiz nelerdir? Kosova ile Priştine ile ilgili neler söyleyebiliriz? Yani Kosova yeni bir ülke. Daha önce de söylemiştim. Daha 15-16 yaşında bir ülke. Çok yol kat etmesi lazım. Bir Avrupa ülkesi mi? Avrupa ülkesi, tamam. Bazı kültüre sahip. Bunlardan hemfikiriz, ancak daha kat etmesi gereken çok yolu var. Atılım atması gereken çok işleri var. Kosova'ya gelinir mi? Gezilir mi? Yani Priştine'ye bir günde gezip görebilirsiniz. Bir gün yeter, artar. Ulaşım Türkiye'den zaten direkt buraya uçuşlar var. Havaalanıyla gelinebilir, hava yollarıyla. Burada yaşam Avrupa'daki birçok ülkeye göre
konaklama, yeme, içme, ulaşım her konuda çok uygun. Burayla ilgili söyleyebileceğimiz başka atladığımız herhangi bir şey yok. Şöyle düşünüyorum. Atladığımız bir şey yok herhalde. Yani arkadaşlar Kosova, Priştina ile ilgili çok da uzatmaya gerek yok. Anlatacak çok fazla bir şeysi yok. İşte bir tane caddesi, görülebilecek birkaç noktası, o kadar. Şeş Caddesi'nde bir ileri bir geri olay bitti. Görülebilecek yerler zaten Şeş Caddesi'nin üzerinde. Bu kadar. Priştina ile ilgili gezi hikayelerimiz bu kadar. Yeni videolarımızda, yeni gezi hikayelerimizde görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın.